Şu an Mehmet Şimşek'in köyündeyiz. Orası bir manastır. Bu bölgeye özgü çok ekşi bir... Oh! Evet, herkese merhaba. Bugün şu anda Batman'ın Gercüşül ilçesine bağlı Arıca köyündeyiz. Midyat'a bir haftadır kar yağıyor. Havalar soğuk. Biz de bu fırsatı gördük ve arkadaşlarımızla bir doğa yürüyüşüne çıktık. Bir kiliseye ulaşacağız. Köyün dışında bir kilise. Oraya doğru ilerliyoruz. Daha yürüyüşün ilk başlarındayız. Kar kimi yerlerde erimiş ya da savrulmuş ama kimi yerlerde insan boyu kadar yığılmış. Bir de asfalt şantiyesinin kurulduğunu da söyleyelim. Köye bayağı bir zararı var. Allah. Gel. Hoş cevap veremeyiz. Saymayız. Buradan mı gitsek aslında? Daha mantıklı gibi. Burası ne? Atla, bence orası uygun gibi. Sen gelebilirsin değil mi? Şimdi şu karşıda görünen, ne kadar görünüyor bilmiyorum. Orası bir manastır, tarihi bir manastır. Süryani Manastırı. Hedefimiz orası, gidebilirsek. Hava sıcaklığı tahminen 1-2 derece civarı. Dağın şöyle elimle gösterdiğim tarafındaydık biraz önce. Sert rüzgar vardı, üşütüyordu. Şimdi burası biraz daha rüzgardan korunaklı bir yer. O kadar üşütmüyor. Süryaniler yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşıyor. Zaten en yoğun olduğu yerlerden birisi de Mardin Midyat bölgesi. Burası da Midyat'a yakın bir köy. Ama harita üzerinde Batman'a bağlı. Hemen hemen Süryanilerin her köyünde en az bir kilise var. Bazı köylerde muhtemelen eskiden nüfus yoğundu. Manastır bulunuyor. Manastır ibadetten ziyade biraz daha için dini eğitim verilen kısmını yürütüyor. İşte bakın, şurada hiç kar görünmezken şurada belki de 2,5-3 metre kar yığılmış. Aslında kaya buradan devam ediyor. Şuradan aşağısı boşluk. Şöyle üzüm bağları var. Ama bakın kar ne kadar yığılmış. Şurada herhangi birimiz düşsek herhalde kurtulamayacağız. Bayağı derin burası. Abi var ya, şu an öyle bir battım ki. Ah. Burası kaç metre? Ah. Senin izinden geleyim en iyisi. Abi çit boyunu aşmışız biz. Hakikaten. Şu an kaç metrelik çittir acaba? Üzerinden kolayca aşıverdik. Battığımız yerler, putların içi kar doldu. Bu bizi sonra üşütür. Mümkün olduğunca temizlemeye çalışıyorum.
tozluk giymek lazım fakat tozluğu bulamadım açıkçası, pek buraya kar yağmadığı için evde baktım sağa sola ama göremedim. İlerlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saattir yoldayız. Araziyi görüyorsunuz. Bu bölgede doğal bitki örtüsü olarak orman yapısından bahsediyorum. Meşe bulunur. İran meşesidir bulunan meşe. Kesilmeyen yerlerde 400-500 yaşında ağaçları görebilirsiniz. Ama genelde bu bölgelerde daha genç ağaçlar görüyorsunuz. Muhtemelen kesildi ve yakacak edildi. İzlere basarak ilerlemeye çalışıyoruz. Öndeki kişinin açtığı izi. Şu an sınır için yapılan duvarlardan geçiyoruz. Normalde böyle bir şey mümkün mü? Basınca ayağımızın altında taşları hissediyoruz. Bakın şuraya batırayım. Tam bu kadar. Yani 1 metreden fazla batıverdi. Şu tepeden indik, böyle geldik. Yine hedefimiz orada. Bu arada Mehmet Şimşek bu köylü. Mehmet Şimşek biliyorsunuz bakanımız ve Batmanlı. İşte bu köylü. Evet. Ellerimi çıkarmıştım. Düşmüş. Neyse ki yakın mesafede fark ettim. Yoksa geçmiş olsun. Bu karla kışta geriye dönüp eldiven de alınmaz. Burada kar yoğunluğu biraz daha azaldı. Yürümek daha rahat. Bu köy çok eskiden sadece Süryanilerin yaşadığı bir yer iken günümüzde Müslümanlar ve Süryanileri birlikte görebilmekteyiz. Şimdi manastırın kurulduğu yer böyle bir kayaç üzeri. Dikkat edin. Doğal bir sur yapısı var ve onun üzerinde de buradan tam bilemiyorum ama yine 2 metre vardır hiç yoktan. 2 metrede duvar inşa etmişler. Aslında şöyle bir dağ çıkıntısının üzerinde görünüyor manastır. Şimdi oraya gideceğiz. Kapısı şu tarafta. Giriş kapısı. Tabi etrafını dolansak oldukça uzun yürümemiz gerekecek. Biz şöyle kestirmeden şu tepeleri aşarak oraya varacağız. Tabii şu sınırlardan geçmek biraz zor. Şimdi bu menengiç ağacı kendiliğinden büyüyor doğada. Ya doğal bitki örtüsünün bir parçası. Bunu kesiyorlar bir yerden. Sonra buna Antep fıstığı dediğimiz ya da Siirt fıstığı aşılama yapıyorlar. Çok iyi uyum sağlıyor ikisi ve yetiştiriyorlar. Son yıllarda bu bölgede Şırnak, Mardin bazı yörelerinde, bölgelerinde büyük oranda Antep fıstığı yetiştiriliyor. Aslında Siirt fıstığı cinsi yetiştiriliyor. İkisi sanırım cins olarak birbirinden çeşit olarak farklı. Burada yetiştirilmesi gerçekleştiriliyor aşılamasıyla. Çayımızı içeceğiz. Yerde harika, güneş de vuruyor. Değil mi? Sanki buraya hiç kar yağmamış gibi. Aynen. Biraz enerji depolama zamanı. Demek ki İran kestanesi. İran mı? Irak. Irak da Irak'tan getirmiş ama belki Zaten oraya da bildi. başka bir yerden gelmiş. Oralardan geliyor.
Biraz iri, bu Çin kestanesine benziyor sanki. Çin kestanesi diriydi. İşte bu piş... Normalde diğerlerini şu kabuklayınca şey olmuyor. Rahatsız ediyor. Ama bu Bergamontlu. karanfil attım. Karanfilli, evet. Hakikaten lezzetli bu. Ben bunu Çin kestanesi zannediyordum. Ama Kuzey Irak'tan gelmiş buraya. Çok lezzetli. Pişirmeye gerek yok. Müthiş bir tadı var. Evet, bir saatlik yürüyüşün ardından hedefimizdeki manastırın giriş kapısına ulaştık. Fakat kilitli. O nedenle giremedik. Şimdi de şöyle gösterelim. Burası Mor Aho Manastırı. Şöyle göstereyim. Arıca köyü 6. asırda yapılmış. Yani kabaca ne diyebiliriz? 1400 yıllık mı? 1500 yıllık. Öyle mi aşağı yukarı? Evet, şimdi 21. yüzyıldaysak öyle oluyor değil mi? Yanlış hesaplamayalım. Şu kayalık zemin doğal kaya. Mardin, Batman'ın belli bir kısmı, Şırnak gibi bölgeler böyle zemin oldukça kayalık. Üstüne de bakın 2-3 metre yüksekliğinde duvarlar inşa etmişler. Bir çeşit sur diye düşünebilirsiniz. Evet. Tabii kış mevsimi, manastır kapalı. Yaz aylarında gelseniz gezme imkanınız olacaktır burada. Manastır hemen arkamızda kaldı. Süryanilerle yaptığımız görüşmelerde Hazreti İsa'nın ana dilinin Süryanice olduğunu söylüyorlar. Yani Hazreti İsa Süryaniymiş. Süryanice aslında iki dil gibi düşünebilirsiniz. Bir konuşma dili. Onu zaten halk konuşuyor. İkincisi de yazma dili. Onu halk konuşamıyor. Onu manastırlarda eğitim alan kişiler görüyor. Yani 100 tane Süryani varsa belki bunun 5 tanesi bu Süryanice yazıyı okuyup yazabiliyor. Onun dışındaki çoğu halk bu okuma işini gerçekleştiremiyor. Süryani harflerine baktığımız zaman biraz Arapçayı da andırıyor. Çünkü köken olarak ve dil olarak aynı noktadan geliyorlar. O nedenle yazılar da birbirine benziyor. Şurada bir kaya parçası görüyorsunuz. Orada delikler göreceksiniz. Orası çok daha eski bir kilise. Tabii şimdi karla kaplı bir de tel örgü var. Girmemiz mümkün değil. Ama orada din insanlarının, din adamlarının belli zamanlarda inzivaya çekildikleri bir bölüm olduğu da söyleniyor. Tabii kilisenin girişini sorduk. Normal bir kapı vesaire yok. Bir delik var. Böyle ince bir delik. Oradan ilerleyerek kilisenin içerisine girmek mümkün olacaktır. Tabii biraz da şurada devamları da var, yine bölümleri. Giremediğimiz için çok fazla ayrıntısından bahsedemiyorum. Muhtemelen mihrap benzeri bir yapı vardır. Haç kabartmaları vardır. Genelde böyle kayaya oyulmuş kiliseler
Bu şekilde oluyor. Şuralarda tarlalar. Burada neler yetişir ondan bahsedeyim. Midyat'ta gördüğüm, Mardin'de gördüğüm, Batman'da gördüğüm genelde tarım ürünleri neler? Çok buralar yazın yağmur almayan yerlerden birisi. O nedenle genelde suya çok ihtiyacı olmayan tarım ürünleri tercih ediliyor. Mercimek, trozi diyorlar. Böyle bir acur gibi, salatalık gibi bir sebze var. O tercih ediliyor. Buraya özgü karpuz var. Bunun çekirdeği oluyor. Yani lezzet olarak bunun bir lezzeti yok ama çekirdeğini, karpuzun çekirdeğini çerez olarak tüketiyorlar. Yine bu bölgeye özgü çok ekşi bir kavun var. Çok enteresan. Mesela ben yiyemiyorum, sevmiyorum. Limon kadar ekşi olmasa da yani sana bunun nasıl bir kavun olduğunu sorgulatacak bir lezzet var. Tabii yöre insanı çok seviyor. En sevdikleri karpuz o. Düzeltiyorum, kavunu. Mesela Ankara kavununu, Hatay kavununu çok beğenmiyorlar. Şekerli geliyor onlara. Son zamanlarda Antep fıstığı yetiştiriyorlar. İncir çok var. Bazı yerlerde buğday vesaire gibi ürünler görebiliyorsunuz. Burası biraz dağlık bölge. Çok fazla tarla göremezsiniz. Ve gördüğünüz yerlerde de ufak ufak ekimler var. Burada hala atla tarla sürdüklerini görebilirsiniz. Eşek kullanıyorlar, katır kullanıyorlar. Tabii 10 sene önce daha fazla sayıdaydı. Ama günümüzde de yine gözümüze çarpıyor. 10 sene öncesine göre çok olmasa da. Hepçisi de ufak. Tabii buradaki en eski evler kayalara oyulmuş mağara evler. Sonra şu gördüğünüz taş yapıya geçmişler. Şu daha yeni bir yapı. Şu oldukça eski. Bakın evler taş yapı. Bu sanat Süryanilerden günümüze aktarılan bir sanat. Şurada daha işlemeli bir ev var. Bir de çok katlı görünüyor. Pencerelerinde biraz kabartmalar var. Tabii artık yerini şurada gördüğünüz gibi taş kaplama. Onun tuğladan ve betondan yapılıyor. Üzeri taşla kaplanıyor. Şurada hiç kaplama yapılmamış bir yapı. Şu da kilise. Şu da çok eski bir kilise köydeki. Şurası. Evet, 4 kilometre bir kar yürüyüşü yaptık ve yürüyüşümüzün sonuna geldik. Kanalıma abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.